Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere sorumlusu olduğunuz herhangi bir KPI'nin aylık bazda sonuçlarını sizin belirleyeceğiniz hedef değere göre karşılaştırmasını yapabileceğiniz bu grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben bu grafik ile aylık bazda üretim performans sonuçlarını belirlediğim hedef performans değerine göre inceledim. Burada çıkan sonuçlar belirlemiş olduğum %70'lik hedefin altında ise çubuk grafiğim kırmızı, üzerinde ise yeşil olarak görünmektedir. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Hazırlamış olduğum grafik aylık performans sonuçlarına göre şekil almakta ve renkleri değişmekte. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır. Değerleri ve özel yapıştır biçimleri diyorum. Tekrar sayfa 1'e geliyorum ve şurayı alıyorum bu sefer. Kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafiğimizin hazırlanmasına yardımcı olacak verileri hesaplatalım. Bunun için şuraya kırmızı, yanına da yeşil yazıyorum. Shift eşittir diyorum. Eğer şuradaki değer B2 küçük ise şundan, bu Windows F4 ile sabitliyorum bu değeri. Şunu yaz. Değil ise yok say formülünü kullanacağım burada. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şunu yüzde yapıyorum şurada. Şuraya geliyorum. Eğer yine B2 büyük ve eşit ise şuraya Windows F4 ile sabitliyorum. Yine B2 diyorum. Değil ise yok say formülünü kullanıyorum. Parantezleri kapatıyorum ve şu değerleri aşağı kadar, yani şunun hizasına kadar, aralığa kadar çektiriyorum. Şurayı da yüzde yapıyorum. Burada yaptığımız mantıksal sınamayı açıklayayım. Şurada bir performans değerimiz var. Üretim performans değerimiz aylık bazda. Ve bunun altında ise kırmızı olsun, üstünde ise yeşil olsun şeklinde bir mantığı uygulamaya çalıştık burada. Bu aslında değeri ikiye bölmüş olduk. Yani kırmızı ise şuraya yazsın. Şuradaki değeri, yeşil ise şuraya yazsın. Yani buradaki değerler ya şurada ya burada. Yani kırmızıda yoksa yeşilde, yeşilde yoksa kırmızıda. Şurayı seçiyorum. Ekleden. Şuraya geliyorum. Ve şu grafiği seçiyorum. Boyutunu ayarlayacağım şimdi öncelikle. Şunu siliyorum. Şunları seçiyorum. Veri seç diyorum ve şuradan düzenleden şunu aylar olarak değiştiriyorum şuradaki değerleri. Tamam diyorum. Şunu seçiyorum. Kırmızıyı gösterdiği için rengini kırmızı yapacağım. Şu da yeşili gösterdiği için onu da buradan yapalım. Yeşil yapacağım. Şunları seçiyorum. Girişten kalın yapıyorum ve büyütüyorum. Büyütünce gördüğünüz gibi açısı değişti. Bu böyle kalsın. Şuna geliyorum. Yine kalın yapıyorum. Bu böyle kalabilir. Bu şekilde kalabilir. Şunları seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Buradan boşluk genişliğini mümkün olduğu kadar düşüreceğim. 30'a kadar indirebilirim. 30 biraz, 35 yapalım. 35 iyidir. Sonra buraya seçip veri etiketleri ekliyorum.
Bu etiketleri seçiyorum. Buradan rengini beyaz, kalın ve büyük yapıyorum. Bunlar seçiliyken ve etiketleri biçimlendir diyorum ve buradan iç son diyorum. Yani şu uç kısımda olsun. Grafiğimiz ucunda olsun. Aynı şekilde buna da veri etiketlerini ekliyorum. Bunun boyutunda 11 olarak boyut olarak 11 kalın ve beyaz yapacağım. Ve bunlar da seçiliyken iç son diyorum. Grafik seçiyorum. Buradan rengini siyah yapacağım. Şu yazıları, şu grafik başlığını siliyorum. Şunları beyaz yapacağım yazılarını. Şunu da aynı şekilde. Şu iç grafiğimizi seçiyorum. Burada bir kere şu kılavuz çizgiler olmasın. Şurası seçiliyken biçimden rengini şunu seçeceğim. Ben bunu seçeceğim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Grafimiz neredeyse hazır. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Rastgele arada formülleri uygulayacağım. 1'den 100'e kadar parantezi kapatıyorum. Bölü 100 diyorum. Aşağı kadar çektiriyorum. Formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Şimdi şuradaki değere dikkat edin. Eğer 170'in altındaysa kırmızıda göreceksiniz. Değilse yeşilde. Şuraya dikkat edin. Eşitse 100'e yeşil. Değil. Kırmızıya geçti. Hedef ve parametre karşılaştırma grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.